Fikirlerin kesişim noktasına hoş geldiniz. Bugün aslında hepimizin bildiği ama derinliğini pek konuşmadığı bir meseleyi, bir geri dönüş hikayesini ele alacağız. Przewalski atını konuşuyoruz. Evet, dünyanın son gerçek vahşi atı, yani en azından kağıt üzerinde öyle geçiyor. Kağıt üzerinde ve bence sahadaki gerçeklikte de öyle. Biliyorsunuz 1960'ların sonunda o Moğolistan bozkırlarında son Przewalski atı da gözden kaybolduğunda insanlık koca bir canlı türünün kitabını sonsuza dek kapattığını sanıyordu. Kesinlikle avcılık, habitat kaybı derken yüz binlerce yıllık bir evrimsel miras kelimenin tam anlamıyla haritadan silinmişti. Aynen öyle. Ama 10 yıllar sonra inanılmaz bir şey oldu. Avrupa'nın o beton zeminli hayvanat bahçelerinden alınan birkaç düzine at, atalarının o rüzgarlı topraklarına geri döndürüldü. Peki bu doğayı gerçekten aslına döndürebildiğimizin tarihi bir kanıtı mı? İnsanoğlu ekolojik hatalarını sıfırlayabilir mi? Yoksa daracık bir gen havuzuna sıkışmış, sürekli insan bakımına muhtaç bu popülasyon devasa ve yapay bir açık hava müzesinden mi ibaret? Asıl soru bu. Ben bu geri dönüşün kesinlikle doğanın direncini kanıtlayan mutlak bir zafer olduğunu savunuyorum. Hücresel düzeydeki o vahşi kodların asla silinmediğini gösteriyor bize. Şöyle, ortadaki tablonun görsel olarak çok ilham verici olduğunu inkar edecek değilim. İnsan bakıp duygulanıyor tabii, ancak sahaya daha yakından baktığımızda işin rengi tamamen değişiyor açıkçası. Neden değişsin ki? Atlar ait oldukları yerdeler. Çünkü bu kadar devasa bir genetik darboğazın içinden geçen bir türden bahsediyoruz. Ve bitmek bilmez bir insan gözetimine bağımlılar. Bu canlıların durumunu bağımsız ve gerçek bir yabanileşme olarak adlandıramayız bence. Burada çok büyük bir kavramsal yanılgı yaşıyoruz. Yani vahşi doğanın tanımını esnettiğimizi düşünüyorsun. Kesinlikle kendimizi rahatlatmak adına, vicdanımızı temizlemek adına vahşi doğanın tanımını eğip büküyoruz. Ben pek öyle düşünmüyorum. Aksine vahşiliğin ne kadar derinlere, o genetiğin ta içine kök saldığını yeni yeni kavruyoruz bence. Bak, bu atların herhangi bir feral, yani sonradan vahşileşmiş evcil at sürüsü olmadığını anlamamız lazım ilk başta. Genetik farkları kastediyorsun. Tabii Amerika'daki o Mustang'lılar veya Avustralya'daki Brumby atları gibi değiller. Fiziksel olarak o dik ve kısa yeleleri, kompakt yapıları falan bir yana, asıl mesele hücre çekirdeklerinde yatıyor. Bütün evcil atların 64 kromozomu varken Przewalski atlarının 66 kromozomu var. Doğru. Biyolojik olarak farklı bir dal. Evet, bu fazladan 2 kromozom sıradan bir sayı farkı değil ki. Bu evcil atlardan yüz binlerce yıl önce ayrılmış olmaları demek, Orta Asya'nın en acımasız kışlarına, hastalıklarına direnmelerini sağlayan tamamen farklı bir evrimsel donanım bu. Ama işte o donanım... Bir saniye, şunu bitireyim. Hayvanat bahçelerinde nesiller boyu esaret altında kalmaları bu 66 kromozomluk mimariyi bozamadı diyorum. Genetik öz tamamen korundu. Taşıma kafesleri Moğolistan'da açıldığında o atların saniyeler içinde özgürlüğe koşması tesadüf değildi. O vahşi donanım uyandı resmen. 66 kromozomluk genetik iskeletin korunmuş olması harika bir istatistik, evet, ama genotipe, yani sadece kromozom sayısına bakarak ekolojik sağlığı ölçemeyiz bence. Bahsettiğin o genetik özün içinin aslında ne kadar boşaldığını konuşmamız gerekiyor. Nasıl boşalmış olabilir ki? Genler hala orada. Popülasyon genetiğinde darboğaz, yani İngilizce tabiriyle bottleneck dediğimiz çok acımasız bir mekanizma vardır. 60'larda doğadaki son at öldüğünde elimizde sadece hayvanat bahçelerine dağılmış 12-13 birey kaldı. Bugünkü binlerce Przewalski atının tamamı bu birkaç düzine atın soyundan geliyor. Evet, nüfus çok küçüldü ama kurtardık sonuçta. Kurtardık ama nasıl? Bunu koca bir ulusal kütüphanenin yanıp kül olmasına benzetebiliriz bence. Elinde sadece 12 kitap kalmış. Sen bu 12 kitabı matbaada milyonlarca kez çoğaltıyorsun, kütüphane raflarını tekrar dolduruyorsun ve işte kütüphane geri döndü diyorsun. İşe yarayan bir kütüphane ama. Hayır, dönmedi. Orijinal kütüphanedeki o devasa bilgi birikimi, yani hastalıklara karşı dirençkenleri, kuraklığa adaptasyon mutasyonları sonsuza dek yandı, bitti. Bu yüzden 66 kromozomları olsa bile bu atlar o binlerce yıl önceki dayanıklı atlar değil.
Sadece o orijinal tablonun renkleri solmuş kırılgan birer kopyasılar. Ya bu kütüphane benzetmen meselenin sadece bir yüzünü gösteriyor bence. Haklısın, genetik havuz daraldı, bazı kitaplar yandı ama geriye kalan o 12 kitap var ya onlar sıradan romanlar değil. Onlar o canlının nasıl hayatta kalınacağına dair temel kullanım kılavuzları. Ve o kılavuzlar işe yarıyor. Ne kadar işe yarıyor orası tartışılır işte. Sağdaki ampirik verilere bakalım istersen. Hayvanat bahçesindeki beton duvarları arasında doğmuş, hayatında hiç kurt görmemiş, kar fırtınası yememiş hayvanları uçsuz bucaksız Moğolistan bozkırına bıraktılar. Ne oldu biliyor musun? İlk başta zorlandılar. Epey kayıp verdiler. Ama o daraldı dediğin gen havuzundaki epigenetik hafıza anında devreye girdi. Saniyeler içinde sürü hiyerarşisi kurdular. Alfa erkekler hemen grubu koruma içgüdüsüyle hareket etmeye başladı. Taylar annelerinin yanında o sert rüzgara karşı nasıl pozisyon alacağını bildi. Eğer o 12 kitap yetersiz olsaydı bu canlılar kafesten çıktıkları o ilk hafta yok olurlardı. Doğanın şifreleri hayal ettiğimizden çok daha inatçı. İçgüdüler silinmediğine göre onlara kopya demek gerçekten büyük bir haksızlık. İçgüdülerin devreye girmesi elbette büyüleyici bir biyolojik refleks. Bunu kabul ediyorum. Bir canlının rüzgara karşı nasıl duracağını bilmesi çok güçlü bir evrimsel hafıza kanıtı. Ama vahşi doğa dediğimiz şey rüzgara karşı durmaktan ibaret pasif bir durum değil ki. Pasif demiyorum zaten, mücadele ediyorlar. Ama vahşilik bir fiildir. Çevrenin sürekli uyguladığı ölümcül seçilim baskısına karşı hayatta kalma mücadelesidir. Bozkıra bırakıldılar diyorsun da nasıl bırakıldılar? Bozkırda yalnız başlarına sürüler kurup o doğanın acımasız çarkları arasına mı girdiler? İlk etapta izlenmeleri gerekiyordu tabii. Sadece ilk etap değil, arkalarında devasa görünmez bir insan eli var hala. Prezvarski atlarının boyunlarında GPS vericileri takılı. Koruma ekipleri onları uydu üzerinden 7/24 takip ediyor. Korumak zorundayız, sayıları hala az. Sorun da bu zaten. Moğolistan'ın o meşhur dondurucu Duzut kışlarında atlar açlıktan kırılmasın diye insanlar sahaya inip onlara ek saman ve yem bırakıyor. Bir virüs salgını olduğunda anında müdahale ediliyor. Veterinerler tayları denetliyor. Yani ise şu, eğer bir canlı popülasyonunu hastalık, açlık ve zorlu kışlar doğal yollara eleyemiyorsa, en zayıflar ölüp en güçlüler genlerini aktaramıyorsa, orada doğal seçilim durmuş demektir. Seçilimin durduğu yerde vahşilikten bahsedemeyiz. Ortada çitsiz bir açık hava yoğun bakım ünitesi var, yabanileşmiş bir doğa değil. İnsan müdahalesini direkt yoğun bakım ünitesi olarak etiketliyorsun ama bu çok statik bir bakış açısı. Olayı bir döngü ve süreç olarak okumak zorundayız bence. Nasıl bir süreç mesela? Bak, durumu ağır bir travma geçirmiş ve fizik tedavi gören bir hastaya benzetebiliriz. Bir insan korkunç bir kaza geçirse, iyileşme sürecinde yürümeyi yeniden öğrenirken geçici olarak yürüteç kullansa, ona sen artık asla bağımsız bir insan değilsin, sadece bir yürüteç projesisin der miyiz? Hayır demeyiz ama Przewalski atı da gezegensel ölçekte ağır bir travma geçirdi. O kazayı onlara biz yaptırdık. Avladık, sularını kuruttuk. Şu an uygulanan o GPS takipleri, kışın verilen yemler, aşılar falan, bunların hepsi bozduğumuz ekolojik kasların güçlenmesi için verdiğimiz geçici bir yürüteç. Ama geçici olduğuna kim karar veriyor? Amaç o yürüteci sonsuza dek tutmak değil ki. Popülasyonu kritik eşiği aşana kadar desteklemek. Her geçen yıl müdahaleyi kademeli olarak azaltıyorlar. Onlar orada otları yedikçe, toprağa eştikçe ekosistemin parçası olmaya yeniden başlıyorlar. Bu kontrollü bir ekolojik rehabilitasyondur bence. Yürüteç benzetmesi kağıt üzerinde harika, cidden kusursuz bir mantık. Gel gelelim, hastanın üzerinde yürümeye çalıştığı zemin tamamen çökmüş durumda. O yürütecin bir gün bırakılabileceğini varsayıyorsun sen. Bırakılacak tabii, neden bırakılmasın? Sahadaki gerçeklerle açıklayayım nedenini. 60'larda bu atları yok eden şartlar neydi? Çobanların alanlarını daraltması, evcil sürülerle rekabet ve suların azalması değil mi? Evet, temel faktörler bunlardı. Peki bugün 2020'lerin Moğolistan'ında durum daha mı iyi sence? Aksine felaket bir boyutta. Küresel Kaşmir talebi yüzünden oradaki evcil keçi sürüleri devasa boyutlara ulaştı. Bozkır kelimenin tam anlamıyla aşırı otlatılıyor şu an. Çevresel baskılar arttı, bunu reddetmiyorum. Sadece o da değil, üzerine bir de iklim değişikliği bindi.
Kuraklıklar çok daha uzun, o dondurucu zut kışları eskisinden çok daha sık ve şiddetli yaşanıyor. Yani biz bu atı 60 yıl öncesinin ekosistemine geri koymadık ki. Çok daha düşmanca ve insan tarafından tamamen işgal edilmiş bir yere koyduk. Zaten bu yüzden destekliyoruz ya onları. Genetiğini koruyarak onu oraya fırlatmak, o geçici dediğim bakımı aslında kalıcı bir yaşam destek ünitesine dönüştürüyor. Şöyle, habitatın değiştiği su götürmez bir gerçek. İklim değişikliği ve aşırı otlatma oraları çok zorluyor. Ama bu zorluklar projenin özündeki başarıyı geçersiz kılmaz. Aksine tam da bu yüzden bu efor tarihi bir zaferdir. Bir zafer mi? Onları kendi başlarına hayatta kalamayacakları bir yere koymak mı zafer? Bak, eğer o zemin tamamen çökmüş olsaydı, koruma ekipleri tır dolusu saman bıraksa bile bu canlılar üreyemezdi, sürüler kuramazdı. İşin asıl can alıcı noktası şu, Przewalski atının varlığı çevresel tahribata karşı en güçlü ekolojik silaha dönüştü şu an. Nasıl yani? Onların bozkıra dönüşü sayesinde o bölgede devasa ulusal parklar ilan edildi. Madencilik faaliyetleri durduruldu sırf atlar için. Yerel halkla su yönetimi anlaşmaları yapıldı. Yani o atları geri getirmek, o çökmekte olan zemini onarmak için muazzam bir motivasyon yarattı diyorum. Hani bayrak tür diyorlar ya, umbrella species. Aynen öyle. Harika bir bayrak türü oldular. Bütün bir ekosistemi kendi etraflarında yeniden şekillendiriyorlar. Eğer şartlar çok kötü, bu yürüteci hiç bırakamayacaklar deyip pes etseydik, o bozkır tamamen keçi sürülerine ve maden şirketlerine teslim olmuştu bugün. İnsan müdahalesi doğru karar verdiğimizde restorasyon gücümüzü gösteriyor bize. İnsan müdahalesinin restorasyon gücü argümanı kulağa ne kadar da kahramanca geliyor, farkında mısın? Ama beni asıl korkutan şey tam olarak bu kahramanlık anlatısı işte. Neden korkutuyor? Sonuçta olumlu bir etki yaratıyor. Çünkü Przewalski atı projesini insanlığın ekolojik zaferi olarak paketlediğimizde o en büyük dersi ıskalıyoruz. Nedir o ders? Kibir. Bakın, bir türü tamamen haritadan siliyoruz önce. Sonra tesadüfen hayvanat bahçesinde kalmış 12 atı alıp milyonlarca dolar harcayarak o da zar zor geri getiriyoruz. Zar zor da olsa başardık ama. Ve bugün bile boyunlarında çiplerle onları yaşatmaya çabalıyoruz. Bu tablodan biz doğayı onarabiliyoruz, harikayız mesajı çıkarmak inanılmaz tehlikeli bence. Çünkü bu zihniyet bizi şu rehavete sürüklüyor. Hani Amazon ormanlarını kesebiliriz, nasılsa ileride bir yolunu buluruz. Mercan resiflerini yok edelim, laboratuvarda yenisini üretiriz. Yani bir nevi tanrıcılık oynuyoruz mu demek istiyorsun? Tam olarak öyle. Przewalski atı bize ekosistemi onarabildiğimizi göstermiyor aslında. Ekosistemi bir kez bozduğumuzda onu bir daha asla orijinal, kendi kendine yeten o mükemmel haline döndüremeyeceğimizi gösteriyor. Sadece eksik ve son derece maliyetli bir kopyasını yönetmeye mahkum oluyoruz. Bu yüzden bu bir başarı hikayesinden ziyade doğayla oynamayın diyen sarsıcı bir uyarı levhasıdır. Rehavet konusundaki endişeni çok iyi anlıyorum aslında. Nasılsa düzeltiriz kibrine kapılmak gerçekten de felaketimiz olur. Ancak bu hikayeyi sadece bir uyarı levhasına indirgemek de o atlara, yani o hayvanat bahçesinden çıkıp rüzgarı hissettiklerinde şaha kalkan hayvanların gerçeğine haksızlık bence. Neden haksızlık olsun ki? Gerçeği söylüyorum. İşte çünkü ortada yaşayan, nefes alan bir sonuç var. 66 kromozomluk o genetik kütüphane eksilmiş de olsa o bozkırlarda yeniden okunuyor. Tayların andelerinden bozkırın kurallarını nasıl yeniden öğrendiğini sahadaki uzmanlar her gün gözlemliyor. Evet, boyunlarında hala vericiler var. Evet, ekipler orada nöbet tutuyor. İşte tam da bu insan nöbetinden bahsediyorum ben de. Ama tüm bu çabayı yapay bir müze olarak görmek yerine, hani insanın doğayla kurduğu o asalak ilişkiyi nihayet onarıcı, o simbiyotik dediğimiz bir ilişkiye dönüştürme potansiyelimizin ilk somut adımı olarak göremez miyiz bunu? Onarıcı ilişki tanımı kesinlikle üzerine çok düşünülmesi gereken bir kavram. Hakkını vereyim. Belki de sorun vahşi kelimesine yüklediğimiz o romantik, insan öncesi dünyadan kalma beklentidir. Haklı olabilirsin. Yani vahşilik her zaman yalnızlık demek değil. Benim ısrarla vurguladığım şey genetik darboğazın ve değişen o iklimin insansız mükemmel dengeyi kalıcı olarak imkansız kıldığı. O GPS tasmaları, kışlık yemler falan muhtemelen bizim ömrümüz boyunca, hatta yüzyıllar boyunca orada olacak.
Doğal seçilimin motoru eskisi gibi çalışmıyor artık. Biraz daha yavaş çalışıyor diyelim. O yüzden senin o silinmez vahşi miras dediğin şey aslında insan gözetiminin pamuk ipliğine bağlı hala. Ama şu noktada sana hak veriyorum. Bu çaba olmasaydı o bozkırlar bugün tamamen sessiz kalacaktı. İnsan eliyle sürdürülen bir yaban hayatı hiç olmamasından kesinlikle iyidir. Sadece kendimizi mutlak vahşilik diyerek kandırmayalım yeter. Saflık arayışı bazen bizi eylemden alıkoyuyor çünkü. Przewalski atı, o kafesten fırlayıp tozu dumana kattığında kromozomları eksik mi, işte darboğazdan mı geçtim diye düşünmüyor. O an sadece hayatta kalıyor. Ve o hayatta kalma arzusu bence başlı başına vahşiliğin ta kendisi. Atın o anki varoluşu şüphesiz çok gerçek, evet. Ancak o tozu kaldıran toynakların hemen arkasında o zemini yöneten insanın bitmek bilmez gölgesini görmezden gelemeyiz bence. O gölge çekildiği an atın ayakta kalıp kalamayacağı sorusu bizim en büyük sınavımız olmaya devam edecek. Kesinlikle öyle. Bizi dinleyen sizler bu tabloya baktığınızda ne görüyorsunuz peki? Moğolistan rüzgarıyla savrulan o yeleler, doğanın ağır darbelerden bile kurtulabileceğinin kanıtı mı? Yoksa insanlığın kendi suçluluk duygusunu hafifletmek için kurduğu dev bir açık hava sahnesi mi? Doğanın o bilinmeyen hikayeleri kendi yankılarını ararken, gerçek vahşiliğin tanımı her zamankinden daha karmaşık bir şekilde karşımızda duruyor. Fikirlerin kesişim noktasında bu haftada bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz, hoşça kalın.